Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftalihi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak yaratım sürecinde zamana bizlere mecbur eyledi. Zamanın bir mahlukat olduğunu önceki derste beyan ettik. Şimdi zamanın kendisi hakkında kısaca bir bilgi verelim. Çünkü hedef Siyer-i Nebi'de Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın o nurunun başlangıç aşamalarını anlayabilmek. O yüzden zamanı değil, o zamanın yaratılışında Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam ile olan ilişkisini anlamaya çalışacağız. Işık zaman kılıfına talip olup yaratılışında her bir zerresinde kandillerin hasıl olduğu bir ana gittik. Bu anda zaman mahluku bugünkü çizmiş olduğunuz sonsuz işaretine çok benziyor. İşte bunun her bir noktasında asılı olan kandiller, o nurun parıltısını taşıyan Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunun taşıyıcıları olarak takdir edildi. Yani zaman mahlukunun üzerindeki her bir aydınlık saha, tabiri caizse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunu taşıyan, onun soyundan gelen, onun sözünü devam ettiren alimi, uleması, evliyası, nebisi, resulü derecelendirildiği kadarıyla bir parıltıya sahipti. Bu mahlukatın kendisi olan zaman, kendi içerisindeki bu aydınlık zaman dilimlerini bir arada tutma kabiliyetine kavuştu. Ve bu hiçlik diyarını içine alamayacak bir alanda oluşturmuş oldu. Yani zaman hiçlik diyarından gelecek olan şeyleri taşımaya hazır ve nazır, mekansal forma buluşacak olan maddeyi taşıyacak imkanı oluşturmaktaydı. Bir sonsuzluğun işaretini eğer kısaca aklınızda hayal eder, tasavvur ederseniz, orada biliyorsunuz yaklaşık iki elipsin birbirine birleştiği bir nokta var. O nokta merkezi, hareket merkezi olup Nur-u Muhammedi'nin ana akımıdır. Yani zaman Nur-u Muhammedi'nin merkez alındığı bir sistematikle ilerlemektedir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ben dünyanın son kısmında geleceğim tabiri, onun yaratılışın en başında var olma gerekliliği olarak ortaya çıkar. Çünkü bir şey bir başka şeyden meydana gelmişse, o bir başka şeyin kendisine zuhur edeceği alan mutlak surette o şeyin son devrine denk gelmek zorundadır. İşte bu zaman mahlukunun dışında ise bir hiçlik diyarı diye tabir ettiğimiz bir alan var. Bu alan zamanda kimi anlarda yaratılması talep edilen ama levh-i mahfuzda olmayan unsurların meydana gelebilme imkanının varlığı için Cenab-ı Hak tarafından takdir edilmiştir. Yine zaman işaretini aklınıza getirecek olursanız iki kısımdan oluşuyor. Aslında harfi bağının çapraz ve birbiriyle ayna görüntüsünü bizlere anımsatıyor. Ve bu ayna görüntüsünün iki ayrı merkezi ortaya alındığında ise Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Muhammed kelimesindeki harfi dalına işaret ediyor. İşte bu ilk düzenek olarak karşımıza çıkıyor. Yani zaman denilen mahlukun şekli neden böyle diyecek olursanız çok uzun bir konu ama özetle beyan edilmek gerekirse bu Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın ismindeki harfi daldan hasıl olmuştur. Bu yüzden her kim Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın harfi dal Muhammed kelimesindeki harfi dala uzun uzun bakacak olsa içinde pek çok hikmetler var olmakla beraber bir diğer taraftan zamanında büyük bir bereketin hasıl olması beklenir. Bizler de inşallah Siyer-i Nebi kitabımızda zaman zaman bu ve buna benzer unsurları sizlere beyan ediyor olacağız ki böylelikle Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece ismine bakmak bile nelere vesile olur onu da görmüş olursunuz. Çünkü bunu bir başka delil olarak biliyorsunuz Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde beyan ettiği üzere Kabe-i Muazzama'yı seyretmek dahi bir ibadettir. O Cenab-ı Hakk'ın tecelli ettiği bir beyt, ev hükmündedir
ve orası dahi Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın hürmetine yaratılmıştır. Öyleyse Hz. Peygamber'i görmüş olamayan bizler, İnşallah ahiret yurdunda görmeyi talep eden bizler, dünyadayken rüyada görüşebilmeyi niyaz eden bizler, Rabbim nasip ederse o ismi bir yere asarak seyretmeniz halinde harfi dalda var olan bereketi, o muhabbeti, o zamandaki genişlemeyi biiznillah yaşarsınız efendim. Çünkü mahluk harfi dalın merkezlerinden, iki merkezinden yaratılmıştır. Böylelikle şunu anladık. Geometrik yapıların tamamı ekliptik düzen içerisinden hasıl oluyor ki maddenin tamamının ekliptik düzene sahip oluşu zamanın kendi formundan kaynaklanır. Yani dünyanın güneş etrafında Samanyolu galaksisinin uzaktan çekilmiş fotoğraflarının bir döngü üzerine yaratılmış olması ve hepsinin bir merkez etrafında dönüyor olması, zaman denilen mahlukun da aynı yapıyla yaratılmış olmasından kaynaklanır. Şimdi biraz önce söyledik. Zaman mahlukatı var. Mahlukatın bir dış yüzeyi var. Hiçlik diyarı diyoruz oraya. Ve bütün bunları kapsayan bir levh-i mahfuz var ki çeperi Nur-u Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'ın ulaşmış olduğu yerdir ve levh-i mahfuz olarak adlandırılır. Öyleyse zamanın mahlukat olarak levh-i mahfuzun içerisinde Cenab-ı Hakk'ın kudret tecellisi altında hareket etmektedir. Öyleyse Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam da başta olmak üzere ondan sonra gelmiş olanların zamanda bereket arzu etmesi gibi zaman içerisinde değişebilir unsurların meydana gelmesi yine bu imkanla mümkündür. Yani cümle şunu çok net bir şekilde anlıyoruz ki zaman denilen bir mahlukat olması hasebiyle Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın emri dairesinde hareket etmiştir. Bu yüzden siyerin ilerleyen bölümlerinde zamanla ilgili olarak örneğin Hz. Ali Efendimiz için vaktin uzatılması, bir başka yerlerde vaktin kısaltılması, vaktin genişletilmesi, öğle ile ikindi namazının arasının açılması vesaire mucizelerin varlığı Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamana hükmedebilir, ondaki hakimiyet ve hikmete hareket ettirebilir olmasının bir gereğidir. Yani zamanda meydana gelebilecek olan değişiklik, peygamberlerde görülmüş olan mucizelerin her biri bilimsel bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmazsa bunlara sihirbazlık demek mümkün olur. Böylelikle bizler Siyer-i Nebi'nin baş kısmında anlatmış olduğumuz bu noktalarla bilim dünyası içinde çok önemli bir açılıma vesile olma niyetindeyiz. Böylelikle insanlar zamandaki bu açılımın ve genişlemenin mümkün olduğunu, dolayısıyla bu mucizelerin birer safsata olamayacağını ve hayatın tam da göbeğinde, bilimin merkezinde olabilme imkanına sahip olduğunu bir kez daha göstermektedir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam zaman başta olmak üzere levh-i mahfuz matematiği içerisinde var olan bütün geometrik, bütün noktalara hükmedebilme kapasitesiyle Cenab-ı Allah tarafından bu vesile-i ilahiyeyle hem görevlendirilmiş hem de bu imkanla kuşatılmıştır. Kalın sağlıcakla.